Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tarihin tozlu sayfalarında bazen öyle bir an vardır ki aklı da fiziği de zorlar. İşte Hz. Süleyman ve Belkıs hikayesi de tam da böyle bir olaydır. Çok eski zamanlarda yeryüzünde hem bir peygamber hem de bir hükümdar olan Hz. Süleyman vardı. Allah ona öyle büyük nimetler vermişti ki rüzgar onun emrine boyun eğmiş, cinler onun hizmetine verilmişti. Hayvanlarla konuşur, kuşlarla anlaşırdı. Kudretli bir ordusu vardı. İnsanlar, cinler ve kuşlardan oluşan büyük bir topluluk. Bir gün Hazreti Süleyman ordusunu teftiş ederken kuşlar arasında hüdhüdün eksik olduğunu fark etti. Hüdhüdün görevi Hazreti Süleyman'ın ordusundaki keşif ve haber taşıma işiydi. Bu kuş sıradan bir kuş değil, Hazreti Süleyman'ın emirlerini yerine getiren, haber toplayan ve gözlem yapan özel bir görevliydi. Çok geçmeden hüdhüd kuşu geri dönmüştü. Büyük bir haber getirmişti. Yorgun ama heyecanlıydı. Bu kuş gelip Hazreti Süleyman'a şöyle söylüyor. Ey Süleyman, ben bir ülke gördüm. Orada bir kavim var. Ama onlar Allah'a değil güneşe secde ediyorlar. Başlarında da Belkıs adında bir kadın hükümdar var. Hazreti Süleyman bu haberi duyunca öfkeye kapılmadı. Çünkü bir peygamber olarak önce tebliğ, sonra uyarı gerekirdi. Kalemi eline aldı, bir mektup yazdı ve onu hüdhüd aracılığıyla Belkıs'a gönderdi. Şimdi hüdhüd kuşu bu mektubu alıyor, Belkıs'ın sarayına gidiyor. Bırakıyor, kimisi der odasına bıraktı, kimisi der tahtına bıraktı. Belkıs buluyor mektubu ve oradaki görevlilere soruyor. Bu nereden geldi, kim geldi? Görevliler de diyor ki kimse girip çıkmadı buraya. Neyse alıp okuyor işte. Mektup Bismillahirrahmanirrahim'e başlıyor. Bana baş kaldırmayın, bana teslim olun gelin yazıyor. Ondan sonra Belkıs da bunu okuyor. Danışmanlarını topluyor. Ne yapalım, ne edelim diye danışıyor. Danışmanları diyor ki siz ne derseniz odur diyor. Sonra Belkıs düşünüyor, taşınıyor. Diyor biz Süleyman'a hediyeler gönderelim. Bakalım ne diyecek. Şimdi Belkıs'ın bunu yapmasındaki sebep Hazreti Süleyman'ın tepkisini ölçmek ve ayrıca bu işi sorunsuz halletmek. Veya başka bir şey mi? Ona daha sonra değineceğiz. Aradan belli bir zaman geçiyor. Elçiler Hazreti Süleyman'ın sarayına varıyor. Ellerinde bir takım ganimetler, mücevherler falan. Tabii Hazreti Süleyman bunu görünce biraz kızıyor. Siz beni böyle mi kandıracaksınız? Ondan sonra Allah'ın verdikleri daha hayırlıdır. Allah'ın verdikleri bana yeter. Siz bu mallarınızla böbürlenirsiniz. Yani siz her şeyi mal ve mülk sanıyorsunuz gibisinden. Daha sonra siz geri dönün diyor. Ben size gerekli cevap vereceğim diyor. Şimdi buraya kadar her şey çok normal. Ta ki Hazreti Süleyman şu cümleyi kurana kadar. Diyor ki, ey ileri gelenler, onlar Müslüman olarak bana gelmeden önce o kadının tahtını hanginiz bana getirebilir? Bakın şurada şuna dikkat edin. Hazreti Süleyman nereden biliyor onların Müslüman olarak geri döneceğini? Ayrıca kim bu ileri gelenler? Orada o ileri gelenlerden iki kişiyi Kur'an açıkça söylüyor. Biri cinlerden bir ifrit, diğeri ise kitaptan bilgisi, ilmi olan biri. Şimdi biz bu kitaptan ilmi ve bilgisi olan kişiyi nereden hatırlıyoruz? Yine Kehf suresinde Hz. Musa ile buluşan Hz. Hızır. Aslında Kur'an'da Hızır ismi de geçmez ama o ilmi ve bilgiye sahip kişiye Hızır diyoruz. Olaya geri dönecek olursak bu soruya atılan iki kişi olduğunu görüyoruz. Biri cinlerden bir ifrit. Peki ne diyor bu ifrit? Ben sana sen makamından kalkmadan önce onu getiririm. Çünkü ben gerçekten bu konuda çok kuvvetli ve güvenilir biriyim diyor. Peki bu işlem ne kadar sürecek? Yaklaşık 2-3 saniye sürecek. Oldukça hızlı, gayet de hızlı bir süre. Peki yanındaki kişi ne diyor? Kitaptan ilmi ve bilgisi olan kişi. Diyor ki ben onu sana daha gözünü kırpmadan getiririm. Yani ne demek? Resmen ışık hızından daha hızlı getiririm diyor. Şimdi burada bir duralım. Burası gerçekten çok ilginç. Bu adam kim ki ışık hızından daha hızlı bir şekilde getirebilecek o tahtı? Şimdi Kehf suresine geri dönüyoruz. Hz. Musa kitaptan kendisine ilim verilen bir kişiyle buluşuyordu. Kimdi bu kişi?
Az önce bahsettiğimiz Hızır. Hazreti Hızır kendisinde bulunan ilmi Hazreti Musa'ya öğretmek için 3 yolculuğa çıkıyor. Aslında bu yolculuğun ana temel konusu şu. Hazreti Musa'ya bir gün biri soruyor. Senden daha alim biri var mı? O da yok diyor. Onun üzerine bir vahiy geliyor. İki denizin birleştiği yere git. Orada bir salih kulum var. Kendisine katımızdan rahmet ve ilim verdiğimiz bir kulumuz. Onunla buluş diyor. Hazreti Hızır da Musa'ya şunu söylüyor. Sendeki bazı ilimler bende yok. Bendeki bazı ilimler sende yok. Yani bu demek değildir ki ben senden üstünüm, sen benden üstünsün. Allah hepimizden üstündür demek istiyor. Yolculuğun amacı bu. Peki bu yolculukta neler olmuştu? Kısaca bahsedeyim sizlere. İlk yolculukta Hazreti Hızır bindikleri gemiyi batırmaya çalışıyor. Hazreti Musa da çok şaşırıyor. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bendeki emirde başkasının malına zarar veremezsin diyor. Hazreti Hızır da yolculuk bitene kadar bekle diyor. Hazreti Musa susuyor. İkinci yolculuğa gidiyorlar Hazreti Musa ile. Hazreti Hızır bir tane çocuğun canına kayıyor. Hazreti Musa dayanamıyor. İtiraz ediyor. Sen diye bu çocuğun canına nasıl kıyarsın? Bana gelen vahiyde kimseye zarar veremezsin diyor. Hazreti Hızır da dönüp ona diyor ki ben sana beni sorgulama dememiş miydim? Sen de yolculuğun başında kabul etmiştin bunu diyor. Hazreti Musa da özür dileyip devam ediyor yolculuğuna. Bakın bu adam bir peygamberin bile özür dilediği bir kişi. Üçüncü yolculuk için bir tane köye gidiyorlar. O köyde bayağı bir yoruluyorlar. Bayağı da bir sefillik çekiyorlar. Köydeki kimse Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'a yardım etmiyor. Bayağı cimri, konukseverlikten de uzaklar. O sırada Hazreti Hızır bir tane evin duvarını tamir ediyor. Hazreti Musa dönüp diyor ki isteseydin bu duvar için ücret alabilirdin diyor. Hazreti Hızır da artık diyor ki yolculuğumuzun sonuna geldik. Sen de çok sabredemiyorsun diyor. Ben sana olayların iç yüzünü anlatayım diyor. Ve Hazreti Hızır anlatmaya başlıyor. Diyor ki ilk yolculuğumuzda bir tane zalim kral var diyor. Nerede bir sağlam gemi görse diyor, hepsini alıp el koyuyor diyor. Bu geminin ne diyor sahip direkt gariban diyor. Ben onlara yardımcı oldum diyor. İkinci yolculukta ise çocuğun canına ileride çok zalim biri olacağı için kıydım diyor. Bunun bilgisi bende vardı. Bu yüzden önledim diyor. Üçüncü yolculukta ise diyor ki o evin veya duvarın içinde hazine vardı diyor. İşte o duvar iki yetim çocuğa ait. Ben o duvarı tamir ettim ki o hazineyi başkaları bulmasın. O iki yetim çocuk da büyüdüğü zaman o hazineyi bulsun, onlara kalsın diyor. Peki Hazreti Hızır bu öngörülere nasıl sahipti? Yani buradan şunu anlıyoruz. Hazreti Hızır öyle bir ilme sahip ki zamanda bir yolculuk yapabiliyor. Veyahut bir zamanda kayma, bir ilim, bir sonrasını bilme. Gaybı Allah bilir evet ama burada Allah'ın izniyle olduğu da belirtiliyor açıkça. Hazreti Hızır ile bizim Belkıs kıssası hikayemizdeki bağlantı şuradan gelebilir. Eğer ortada bir zaman yolculuğu vardıysa bu Hazreti Hızır zamanın birçok yerinde bulunmuş bir şahsiyet olabilir. Tıpkı izlediğimiz bilim kurgu dizileri, bilim kurgu filmlerindeki gibi zamanın birçok yerinde bulunmuş tek bir şahıs veya şahıslar olabilir. Hikayemize dönecek olursak. Taht geliyor ve Hazreti Süleyman şöyle söylüyor. Tahtın diyor birkaç mücevherini kırın, sağını solunu değiştirin. Bakalım gelince tahtımı tanıyacak mı? Biz zaten şuradan şunu anlıyoruz. Taht fiziksel olarak oraya gelmiş. Bir de şunu belirtmek istiyorum. O taht oraya nasıl geldi? Yani gidip hızlıca al gel gibi bir şey olmadı. O tahtın oraya o hızla gelebilmesi ancak ve ancak o şahsın zamana bir müdahalesiyle gerçekleşti. Ve zaman su gibi geçti. Belkıs saraya geldi. Ve Hazreti Süleyman Belkıs'a şu soruyu sordu. Bak bakalım bu taht senin tahtın mı? Belkıs biraz incelikten sonra sanki o gibi. Keennehu. Direkt o demedi. Biliyor o onun tahtı olduğunu ama keennehu dedi. Sanki o gibi. Ve bakın şurası çok önemli. Daha sonra Belkıs cümlesine şu cümleyi ekledi. Evet bunun böyle olacağını biliyordum. Bunun bilgisi bana zaten daha önceden verilmişti. Ve ben senin karşına Müslüman olarak geldim diyor. Peki Belkıs burada ne demeye çalışıyor? Bunun bilgisi bana daha önceden verilmişti ne demek? Aslında Hazreti Süleyman Belkıs'a bir mektup gönderdi demiştik sizlere. Ama orada Kitab-ı Kerim diyor. Kitab-ı Kerim. Mealciler bunu orada mektup diye çeviriyor ama orada işin aslında Kitab-ı Kerim deniyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. İşte burada insanın aklına ilk gelen şey acaba bu Kur'an-ı Kerim mi? Şimdi taşları nasıl yerine oturturuz? Şöyle oturturuz.
hikayemizin başında Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a mücevherler göndermesi, ganimetler göndermesi şey olarak değerlendirmiştik. Hazreti Süleyman'ı test etmek için. Ama aslında o gönderilen mektupta, yani kitabın kerimde bu hikayenin detayı varsa ve Belkıs başına gelen hikaye okumuşsa ve bunun doğru olup olmadığını denemek için hikayeye uygun davranıyorsa ve yine saraya girip keennehu deyip, yani sanki o deyip hikayeyi tamamlamışsa, bu onun aklındaki soru işaretlerine giderir ve orada iman eder. Yani orada Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı da olabilir, Kur'an-ı Kerim'in tamamı da gönderilmiş olabilir. Şimdi düşünün, size bir kitap gönderiliyor ve burada sizinle ilgili bir hikaye anlatılıyor. Peki bu hikayenin doğru olup olmadığını nasıl anlarsınız? Hikayede yazanları takip edersiniz ve karşısındaki tepkiler aynı hikayedeki gibi olursa siz de o hikayenin bir alamet, biri gerçek olduğuna, sonucuna varırsınız. Şimdi bu hikayelerden yola çıkarak Hz. Hızır ile ilgili şunları söyleyebilirim. Bu kişi bizler fark etmeden zamanın birçok yerine rol almış olma ihtimali çok yüksek. Sizler de zaman zaman duymuşsunuzdur belki. Kimdi bu kişi? Tam da zamanda Hızır gibi yetişti bize derler. İşte bu söylemlerin temelleri buraya kadar dayanmaktadır. Belki kendisi daha tarihin nice bilmediğimiz yerlerinde bulunmuş, hatta kendisi hali hazırda şu an aramızda bile olabilir. Bu hikayenin sonunda Belkıs şu sözlerle Allah'a iman etmiştir. Rabbim, ben senden başkasına taparak kendime zulmetmişim. Artık şimdi Süleyman'la beraber alemlerin Rabbine gönülden teslim oluyorum.